Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'daki vaka sayıları ve genel durum koronavirüsle ilgili olarak alarm veriyor. Bunda bir problem yok. Alarmlar çalıyor. Acil durum noktasında şu anda Almanya. Pek çok kişi artık bu duruma alıştığı için önemsemiyor. Evet, çünkü insanlar artık 1,5-2 yıldır bu işten sıkıldılar. Ne olacaksa olsun moduna geçtiler. Değerli izleyicilerimiz, bu koronavirüsün en çok yayıldığı noktalardan bir tanesi de bildiğiniz üzere okullar. Şimdi bu siyasetçiler öyle işler yapıyorlar ki bile bile sadece bu okulları açık tutmak adına insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Diyeceksiniz ki nasıl? Bakın. 20-25 kişilik sınıf. İçlerinden bir tanesi dahi bu koronavirüse yakalanırsa ne demek? Diğerlerinin de potansiyel olarak bu virüsü aldığı anlamına geliyor. Her bir çocuk eve gittiğinde annesine, babasına, ailesindeki diğer kardeşlerine vesaireye bulaştırıyor bunu. Baktığımız zaman her bir okul, her bir sınıf yüzlerce, binlerce kişiye bu virüsü taşıyor. Bu kadar basit. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki, siyasetçilerin bu ısrarı ne peki? Ben size söyleyeyim. Siyasetçilerin bu ısrarının sebebi ekonomik. Evet, vatandaşa korona yardımı yapmamak için, vatandaşı bir şekilde vatandaşın cebine 3 kuruş para koymamak için ısrarlı bir şekilde okulları açık tutuyorlar. Bakın, ben ne açık olsun derim ne de açık olmasın derim. Ben durumu değerlendiriyorum. Sakın anne babalar bana kızmasın. Çocuklar evde sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Bunları biliyorum. Bir problem yok. Ben burada bu siyasetçilerin tavrını eleştiriyorum. Robert Koch Enstitüsü Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki son 2 hafta hariç 1265 okulda salgın vakası tespit edildi dedi. 1265. Burada ben şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Siyasetçiler aç kapa oyunu yaparak, siyasetçiler ısrar ederek, siyasetçiler yanlış kararlar alarak insanların sağlıklarını bozmaya devam ediyorlar. 1265 okulda salgın olduysa bu okulların daha ne kadar açık tutulması gerekiyor? Kaç kişinin daha ölmesi gerekiyor? Bugün vaka sayıları 100.000'e doğru geldiyse, günlük hayatını kaybeden insanların sayısı da 500'e dayandıysa, bu nedir arkadaşlar? Bir taraftan diyorlar ki durum çok acil, bir taraftan da diyorlar ki okullar açık kalsın. Aman, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Madem acil durumdayız, biz söylemiyoruz bunu. Sağlık Bakanı söylüyor, Robert Koch Enstitüsü Başkanı söylüyor, Merkel söylüyor, yeni hükümet söylüyor, hepsi söylüyor. Arkadaşlar, bu siyasetçilerin elinde hepimiz birer oyuncağa çevrilmiş vaziyetteyiz. Almanya'da tam bir tiyatro var. Tam bir tiyatro. Kapanma dediler, kapandık. Maske dediler, maske taktık. Mesafe dediler, mesafeyi koyduk. Sıvı dediler, sıvıları yaptırdı insanlarımız. Sonuç 100.000 vaka. 100.000 vakaya geldi şu anda Almanya. Bu bir rezalet. Bu tam bir başarısızlık durumu. Bu işi çözmek istemiyorlar arkadaşlar. Bakın, ben size net söylüyorum. Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere pek çok ülke bu işin bitmesini istemiyor arkadaşlar. Bitmesini eğer isteselerdi, Robert Koch Enstitüsü açıklama yaptı. 1260 okulda salgın olmuştur dedi. Son 2 hafta hariç bunları da açıklayacaklar. Hemen harekete geçerlerdi, okulları kapatırlardı.
Bakın ben okullar kapansın demiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Durumu değerlendiriyorum. Çocuklarımız gitsin okula. Bunda bir problem yok. Peki hastalık kaptığında ne olacak bu çocuklar? Birileri gelip evde öldüğünde, ileri yaş grubunda astım hastaları, ciğerlerinde problem olanlar, onlar yakalandığında ne olacak? Şu anda siyasetçiler umrundaymış gibi yapıyorlar ama vatandaşın bu kadar acı çekmesi, ekonomik sıkıntı içerisine düşmesi hiçbir şekilde onların umurunda değil. Şu anda Almanya'da yeni hükümet koltuk sevdasına yakalanmış vaziyette. Salgın çok hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Sonuç ortada işte kardeşim. 100.000 vaka. İyi ki bu önlemler alınmış. Bir de önlemleri almasalarmış. Günlük 1 milyon vaka. Hani sizin kontrolünüzün altındaydı bu salgın? Hani bu işi bitirmiştiniz? Arkadaşlar bir tiyatro oyunu var. İşte bizi de oynatıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Bu salgınla mücadele böyle olmaz. Ben virüs yok falan demiyorum. Var tabii ki, insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ben bu işin yönetilemediğinden bahsediyorum. Kriz yönetiminin başarısız olduğunu anlatmak istiyorum. Bilim insanlarımız ne diyorsa onu yapalım. Doktorlarımız ne diyorsa bu sıvılarla ilgili onları yapalım. Problem yok. Ama bu noktada bugün 100.000 vaka varsa ben Hatice'ye değil neticeye bakarım. 1,5 yıldır ortada hiçbir şey yok. Şu anda Bavyera'da yoğun bakımdaki yatak sayısı 0. Başka eyaletlere gönderiliyor hastalar. Niye yer yok? Soruyorum, 1,5 yıldır Almanya Sağlık Bakanlığı ne iş yapıyor? Madem bu durumun bu noktaya geleceğini tahmin ediyordunuz, biliyordunuz, kontrolünüzün altındaydı. Niye yeni yoğun bakım hastaneleri, yeni hastalar için yeni yatak sayısını arttırmadınız? 1,5 yılda hastane yapamaz mısınız? Arkadaşlar çözmek istemiyorlar. Hala Almanya gibi süper ekonomik bir gücün hastanelerinde yer yoksa bazı eyaletlerinde bu siyasetçilerin basiretsizliğindendir. Aynı Almanya'daki konut sorunu gibi. Almanya'da şu anda ev fiyatları fırlamış vaziyette. Kiralık ev yok, özellikle büyük şehirlerde. Çözmek istemiyorlar. 10 yıl önce bu konut sorunu vardı, bugün de var. Eğer 10 yıl önce konut yapmaya başlasalardı, ev yapmaya başlasalardı şu andaki Almanya'daki konut sorununun %50'si çözülmüştü. Ev kiraları uçmuş ama umurlarında değil arkadaşlar. Çözmek istemiyorlar. Çözmek istemiyorlar. Benim düşüncelerim bunlar. 16 yıl boyunca Merkel iktidarda kaldı. Merkel iktidara geldiğinde konut sorunu vardı. Bugün emekli oldu. Bugün de var. 1,5-2 yıldır koronavirüs hayatımızda var. Yatak sorunu, yoğun bakım yatak sorunu vardı 1,5 yıl önce. Bugün de var. Çözmek isteyenler elbette görür çözerler. Benden daha iyi biliyorlar. Sizden daha iyi biliyorlar. Ama çözmek istemiyorlar. Böyle krize devam. Kusura bakmayın. Bu kadar acziyet içerisinde ben Almanya'yı ya da diğer Avrupa ülkelerini hiçbir zaman görmedim. Bu nedir arkadaş? İnsanların sağlıkları bu insanların elinde birer oyuncağa dönmüş vaziyette. Konuşunca da birileri videonun altında görüyorum yorumlarda diyor ki çok fazla eleştiriyorsun, felaket tellallığı yapıyorsun. Arkadaş bak, ben felaket tellallığı falan yapmıyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Bizi uyutuyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Bugün hasta sayısı 100.000'e günlük olarak ulaştıysa bana hiç kimse hiçbir şey anlatmasın. İnsanlar hasta oluyor, hayatını kaybediyor. İnsanların ekonomileri bozuluyor, psikolojileri bozuluyor, aileler eve kapanıyor. Bu abartmak mıdır? Bu krizi yönetememektir. Bu siyasetçilerin iş bilmezliğinin en büyük göstergesidir. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili sizler de düşüncelerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin.
Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bunları da yazın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu yayınlarımızı beğenmeniz, like atmanız ve kanalımıza mutlak surette abone olmanız. Bunu sizlerden haseten rica ediyorum.